Eğer bir halkın ruhunu anlamak isterseniz, onun en büyük kahramanının hikayesine bakın. Kongrat boyu başta olmak üzere Kazak, Özbek ve Karakalpak Türklerinin milli destanı olan Alpamış, sadece bir macera anlatısı değil, aynı zamanda bozkır ahlakının, sadakat yeminlerinin ve sarsılmaz bir iradenin manifestosudur. Bu vaka, Batur Alp modelinin en kamil örneği olan Alpamış'ın, kaderle mühürlenmiş doğumunu, nişanlısı için çıktığı imkansız yolculuğu, ihanetle düşürüldüğü 7 yıllık zindan hayatını ve bir ozan kılığında yurduna dönerek adaleti yeniden tesis edişini belgeler. Bu, antik Yunan'ın Odyssus'u varsa, Bozkır'ın da Alpamış'ı olduğunun kanıtıdır. Bir kahramanın evine ve kimliğine dönüşünün ölümsüz hikayesidir. Destan, Kongrat boyunun iki zengin beyi olan Bayböri ve Baysarı'nın çocuksuzluk derdiyle başlar. Tanrı'ya ettikleri dualar kabul olur. Bayböri'nin bir oğlu, Alpamış ve bir kızı, haset dolu Baysarı'nın ise sadece bir kızı, Barçın olur. Bu ilahi taksimat, gelecekteki çatışmanın ilk tohumunu eker. Henüz beşikteyken, iki kuzen, Alpamış ve Barçın, beşik kertmesi yapılarak birbirine nişanlanır. Bu, Bozkır töresinin en güçlü yeminlerinden biridir. Ancak Baysarı, bir oğlu olmamasının ve ağabeyi Bayböri'nin gölgesinde kalmanın utancıyla, boyunu ve obasını alarak Kalmuk diyarına göç eder. Bu, sadece coğrafi bir ayrılık değil, aynı zamanda ahlaki bir kopuştur. Barçın, nişanlısından ve yurdundan koparılarak, düşman bir diyarda büyümeye mahkum edilir. Kalmuk diyarında Barçın, güzelliği ve cesaretiyle dillere destan olur. Kalmuk pehlivanları, onunla zorla evlenmek ister. Ancak Barçın, pasif bir kurban değildir. O, bir Batur Alp'e layık, zeki ve onurlu bir kadındır. Kendisine talip olanları ertelemek ve Alpamış'a zaman kazandırmak için 3 imkansız yarışma düzenler. At yarışı, ok atma ve güreş. Beni ancak bu yarışmaları kazanan yiğit alabilir, diyerek aslında nişanlısına şifreli bir çağrı gönderir. Bu çağrı, yurduna ulaşır. Alpamış, artık adını kahramanlıkla almış genç bir Batur'dur. Nişanlısının ve onurunun tehlikede olduğunu öğrenince, kader görevini üstlenir. Bu görevde en büyük yoldaşı, sadece bir at değil, ruh ikizi olan kanatlı tulparı Bayçubar'dır. Alpamış, kanatlı atıyla konuşur. Ondan akıl alır ve birlikte bu tehlikeli yolculuğa çıkarlar. Alpamış, Kalmuk diyarına varır ve genellikle bir köle veya çoban kılığına girerek yarışmalara katılır. Bayçubar'ın insanüstü hızıyla at yarışını, kendi gücü ve yeteneğiyle de ok ve güreş müsabakalarını kazanır. Nişanlısı Barçın'ı ve halkını alarak yurduna dönmek üzere yola çıkar. Kalmukların hilesi ve ihanetiyle pusuya düşürülen Alpamış, esir alınır. Onu, 7 yıl boyunca çürüyeceği, yılanlar ve akreplerle dolu derin bir zindana atarlar. O, yeraltı dünyasına inmiş, tüm unvanlarından, gücünden ve kimliğinden sıyrılmıştır. Bu süreç, onun sadece bir pehlivan değil, aynı zamanda sabrı ve inancıyla sınanan bilge bir batıra dönüşeceği çilehanesidir. Bu sırada yurdunda, Ultanataz adında bir zorba yönetimi ele geçirmiş, ailesine eziyet etmekte ve nişanlısı Barçın'ı kendisiyle evlenmeye zorlamaktadır. Zindanda, onu gizlice besleyen Keykubat adında bir çobanın merhametiyle hayatta kalan Alpamış, yurdunun halini öğrenince Tanrı'ya yakarır ve insanüstü bir güçle zindandan kurtulur. 7 yıldır yas tutan ve bir deri bir kemik kalmış olan atı Bayçubar, sahibinin kokusunu alır ve zincirlerini kırarak ona koşar. Ancak Alpamış, yurduna bir kahraman olarak dönmez. 7 yıllık esaret onu tanınmaz hale getirmiştir. Bu durumu bir avantaja çevirir ve pejmürde bir ozan kılığına girer. Bu, destanın en dokunaklı ve en zekice kurgulanmış bölümüdür. Ozan kılığında, halkının ve ailesinin sadakatini test eder. Onu kimse tanımaz. Alpamış, tam da nişanlısı Barçın'ın zorba Ultanataz ile evlendirileceği düğün meclisine bir ozan olarak sızar. Elindeki kopuzla, Alpamış'ın kahramanlıklarını, Bayçubar'ın maceralarını ve Barçın'ın sadakatini anlatan deyişler söyler. Sözleri, birer ok gibi meclistekilerin kalbine saplanır. Onu ilk tanıyan, sadık atı Bayçubar olur. Ardından kız kardeşi ve en sonunda,
Yıllardır umudunu hiç yitirmeyen nişanlısı Barçın onu tanır. Kimliği ortaya çıktığında, Alpamış kopuzunu bırakır ve kılıcını çeker. Sadık adamlarının da desteğiyle Zorba Ultanataz'ı ve adamlarını alt eder. Alpamış'ın zaferi, sadece bir askeri galibiyet değil, hafızanın, sadakatin ve sabrın, zulme ve unutuşa karşı kazandığı bir zaferdir. O, yokluğunda bozulan düzeni yeniden tesis etmiş, ihanete uğrayan yurduna adaleti geri getirmiştir. Alpamış efsanesi, bir Batur Alp'ın en büyük gücünün bileği değil, en zorlu esaret koşullarında bile kim olduğunu unutmayan sarsılmaz ruhu olduğunu belgeler. O, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda halkının hafızası ve ölümsüz umududur.